Takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, yine karşınızdayım ve harika bir börekle karşınızdayım. Oklavasız, merdanesiz yağla güzelce açıyoruz. Oklava, merdane kullanamıyorum, börek de yapamıyorum diyenler için harika bir tarif. Evet, içli ve enfes bir börekle yine beraberiz. Evet, buyurun şimdi bu enfes böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Hamurumu yoğurmak üzere 2 su bardağı ılık suyumu tabağıma aldım. 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı kuru mayamı tabağıma aldım. Maya eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, mayam eridi. Unumu peyderpey alıyorum. Birden almayalım. Evet, 1 tatlı kaşığı da tuzumu aldım. Hamurumu oluşturmaya başladım. Tekrar un alıyorum. Evet arkadaşlar, iyice yoğuralım. Hamurumuz çok hafif, bakın çok hafif ele yapışıyor gibi. Bu konumda bırakalım. Zaten hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Üzerine kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel dinlendi. Şimdi tezgahımı alıyorum. Evet, 1,5 çorba kaşığı sıvı yağ koydum. Tezgahımı yağladım. Evet, hamurumu tezgaha aldım. Çok güzel hamurum oldu. Evet arkadaşlar, ben hamurumun un miktarını söylemedim. 7 su bardağı un kullandım. Evet, şimdi hamurumu bezelere ayırıyorum. Evet, bezelerimizi hazırlamaya başladık. Yapalım. Evet. Tüm bezelerimizi yapalım. Gördüğünüz gibi bezelerimizi oluşturuyoruz. Tamamını oluşturalım. Evet, bezelerimizi tepsimize aldık. Üzerini örtüp 10 dakikada böyle dinlendiriyoruz. Evet, 1 tatlı kaşığı yağımı tezgahıma aldım. Bu arada ben 250 gram tereyağı erittim. İçerisine de 1 çay bardağı sıvı yağ kattım. Evet, ilk bezemden başladım. Bezemin altına bu yağ karışımından 1 tatlı kaşığı döktüm. Üzerine de yine 1 tatlı kaşığı tereyağı erimişi döktüm. Yağla açıyorum. Evet, yağla açıyoruz. Tezgahımızı yağladık. Bezemizin üzerine de yağ döktük. Böyle çekiştire çekiştire oklavasız, merdanesiz açıyoruz. Görüyorsunuz, baloncuklar oluşuyor. Çok güzel bir hamurum var. Evet, ara ara yine üzerine yağ dökebiliriz.
daha kolaylar açması. Evet, güzelce açtık. Böyle ufak tefek yırtılmalar olabilir. Paniklemeyelim. Önemli olan neydi? Lezzeti. Çok lezzetli bir böreğimiz olacak. Evet. Kafi derecede açtım. Evet, iç malzemesi olarak 4 tane patatesimi haşladım. Ezdim. İçerisine bir orta boy soğanı biraz kavurdum. Onu dahil ettim. Biraz bundan serpiştiriyoruz. Çok lezzetli böreğimiz. Evet. Ve 3 tane de kabağı rendeledim. 1 tatlı kaşığı tuz döktüm üzerine. 10 dakika sonra suyunu sıktım. Ama arkadaşlar, iç malzemesi olarak illa bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Her şey yakışır buna. Peynirli yapabilirsiniz. Pırasalı yapabilirsiniz. Ispanaklı da yapabilirsiniz. Evet, şimdi bir kenarından böyle sarıyoruz. İyice saralım. Evet, şöyle kalp şekli verip yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Evet arkadaşlar, bir yumurta sarısı ve yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ dahil ettim. Bu arada da fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Yedi tane bezem vardı. Tepsim 4 tanesini aldı. 3 tanesini de başka bir tepside pişireceğim. Evet, çörek otu ve susam da dökebilirsiniz. Çok yakışıyor. Tercih meselesi tabii ki. Evet, bir miktarda şimdi susam döküyorum. Sonra da fırına. Evet arkadaşlar, böreğimiz fırından çıktı. Yumuşacık. Harika. Altını da görün istiyorum. Ne kadar güzel pişti. Çok lezzetli bir börek. Mutlaka deneyin derim. Herkesin yapabileceği tam ölçülü böreğim. Mutlaka deneyin. Denediğinizde de son derece memnun kalacaksınız. Hatta ikram ettiğiniz insanlar sizden tarif isteyecek. Bu kadar da eminim tarifimden. Evet, yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.